Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere raf iple hazırladığım midye çanta tarifi paylaşacağım. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Ben bunu raf iple hazırladım ama sizler istediğiniz içerikteki ipleri kullanabilirsiniz. Makromeler, kağıt ipler, koton ipler, istediğiniz iplerle bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta örgüye yeni başlayan biriyseniz ve ilk kez bir çanta örecekseniz dahi bu modeli çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Hiçbir zorluğu yok. Birinci seviye diyebileceğimiz bir örgü tekniğiyle bu çalışmayı hazırlamış olacağız. Gerçekten çok kolay ilerliyor. Mantığını kavradıktan sonra inanılmaz keyifli ilerliyor. Bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. O kadar da pratik, güzel bir çalışma. Hemen şöyle modeli göstereceğim. İki çanta da aynı şekilde örüldü. Sayılar tamamen aynı. Buradaki kullanmış olduğum raf ipim birazcık daha inceydi ve ütülemesini yaparken birazcık açarak ütüledim. Bunu ise biraz daha kendi haline bıraktım. Bakın bu biraz daha böyle toplu oldu. O biraz daha açıldı. Bunu böyle evde portföy çanta olarak, yani clutch çanta olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Henüz astarlanmadı. Ağız kısmına fermuar gelecek. Bakın şöyle iç kısmını da görelim. İçerisi de oldukça güzel bir genişlikte. Yani günlük kullanıma uygun. İçerisine telefonunuz, gözlük kabınız, anahtarınız, küçük bir cüzdanı falan rahatlıkla kaldıracak, alacaktır. Şöyle çantanın derinliğini de göstermek istiyorum. Bakın hemen şöyle taban kısmına da bakalım. İki çantayı da detaylı olarak göstereceğim. Raf ip örümü yumuşacık bir raf ipti. Sanki koton ip örüyormuşum gibi. Yine malzemeleri nereden aldığımı videonun açıklama kısmına ekliyorum. Videoda da detaylı olarak bahsediyorum. Bu biraz daha bakın daha kalın bir dokudaydı. Bunu birazcık daha dediğim gibi kendi haline bıraktım. Çok fazla açmadım ütülerken. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Bunu birlikte örüp hazırlayacağız bakın. Şöyle taban detayını da görelim. Hemen çantamızın diğer tarafına da bakalım. Buna istediğiniz sapı yerleştirebilirsiniz. İsterseniz böyle portföy çanta olarak kullanın, elde kullanın, cüzdan olarak kullanın. Ya da böyle çok güzel saplar var. Saplar takabilirsiniz. Elcik yerleştirebilirsiniz. Uzun çapraz takmak isterseniz postacı şeklinde uzun saplar yerleştirebilirsiniz. Kendi ipiyle saplar yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış dediğim gibi. İçerisine astar ve fermuar gelecek. Astarlama işini de Aksa Örgü Butik yapıyor. Ben oraya göndereceğim. Ama şu an sizlere örgü halini tarif ediyor olacağım. Astarlamaya da gitmiş olacak çantalarım. Gerçekten keyifle hazırladım. Çok da şık ve güzel parçaları oldular. Bunu dediğim gibi yazlık bir çanta olarak hazırladım ama kışlık iplerle de kışlık versiyonlarını rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum raf ipimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Merak edenler için videonun açıklama kısmına iletişim bilgilerini eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar böyle büyük makaralarda satılan raf iplerdi. Örümü o kadar yumuşak ki sanki koton ip örüyormuşuz gibi, eli hiç ama hiç acıtmıyor. Bakın dokusunu da şöyle yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık bir dokusu var. Burada kullanmış olduğum tığ numaram 3,5 milim. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ben yaklaşık bir 100 gram kadar raf iplik kullandım. Bakın daha önceden bir tane hazırlamıştım. Şimdi farklı bir rengini hazırlayacağım. Burada bu çantam astarlanacak. Astarlama işini de Aksa Örgü Butik yapıyor. Onlara yaptıracağım. Ben böyle birleştirmesini göstereceğim ama açık halde de nasıl astarlanacak, sizler de nasıl astarlayabilirsiniz, bu detayları da videoda şöyle kısaca da bahsediyor olacağım. 100 gram yeterli oluyor ama benim kullandığım ip için 100 gram yeterli. Ama sizler daha kalın dokulu, metrajı az raf ipler kullanıyorsanız gramaj olarak belki daha fazla raf ip de kullanabilirsiniz. Bu çalışmayı sadece raf iple düşünmeyin. Koton iplerle, makromelerle, kağıt iplerle, birçok iple çalışabileceğiniz çok kolay bir örnek. Bakın parçanın bir tanesini daha önceden örüp hazırlamıştım. Bu böyle iki parça gerekiyor. Bir de bakın taban kısmını öreceğiz. Şöyle körük dediğimiz noktayı göstermek istiyorum. Bir de bakın bu da yine trabzanlardan oluşuyor. Çok kolay bir mantığı var. Örgüye yeni başlamışsanız bile eminim ki çok rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi hemen başlayalım örmeye. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlıyorum. Sizler isterseniz 5 ya da 6 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı bir videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı oluştururken bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu bir zinciri 2, 3, 4'e tamamladım. Tığıma doluyorum. Halkamın içerisine geldim. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte örerek
ikili trabzan hazırlıyorum. Arada bir zincir, tığıma tekrar doladım. Halkamın içerisine girerek ilmek çıkardım. Yine 3 ilmek var bakın. 2 çekerek ikili trabzan hazırlıyorum. Baştaki 4 zincirin ilk 3 zincirini yine bir trabzan kabul ediyorum. 4. zincirde şu aralardaki birer zincirlik boşluğu bize vermiş oluyor. Şimdi tekrar bir zincir ve trabzan örüyorum. Toplamda baştaki zincir noktası ile beraber bakın şu an 1, 2, 3, 4 oldu. Bunu 8'e tamamlayacağız. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi 8'i tamamlayalım. 2, 4, 6, 7, bir zincir ve trabzanla 8. trabzan ayağını oluşturuyorum. Baştaki zincirle beraber bakın 2, 4, 6, 8 aralarda da hep bir zincir var. Şimdi sihirli halkadan kısa kalan ipi şöyle bir miktar çekiyorum. Aşırı çekmeyeceğim. Bakın sonradan onu düzleyeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi bundan sonra artık hep 3 zincirle yukarı çıkacağız. 1, 2, 3. Dönüşlerde hep bu şekilde olacak. 3 zincir çekip örgümüzü çevirmiş olacağız. Şimdi aralardaki bir zinciri kullanacağız. Buradaki 3 zincir bizim direk noktamız. Tığıma doluyorum. Bir zincirlik gelen ilk boşluğun içerisine batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma tekrar doladım. Aynı boşluğa geliyorum bakın. Buraya bir ikili trabzan daha örüyorum. Ve ilk üçgenimi oluşturuyorum. Şimdi tığıma doladım. Bir zincirden sonra gelen şuradaki trabzan var bakın. Trabzanın gövdesine bakın sağ geniş boşluğundan girip sol geniş boşluğundan çıkıyorum. Önden dediğimiz batışı yapıyoruz bakın. Tığıma doladım. Trabzanın gövdesine bu şekilde battım. Tığımın üzerinde trabzan. Şimdi buradan ipimi geçiriyorum bakın altından geçirdim. Ve buraya bir trabzan örüyoruz. Şu oluklu noktayı oluşturuyoruz bakın. Önde duran çıkıntılı trabzanları oluşturuyoruz. Toplamda da üçgen sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Şimdi üçgenleri yaptığımızda bu sayıları nasıl artırabilirsiniz, nasıl azaltabilirsiniz? Kendinize göre de bunları yapabilirsiniz. İlla ki burada 7 olmak zorunda değil, 8 olabilir, 9 olabilir, 6 olabilir. Çantanın formunu nasıl değiştirmek istiyorsanız o şekilde buradaki dilim sayısıyla da oynayabilirsiniz. Şimdi bakın bu birinci üçgenimiz. Oluklu noktayı yaptık. Tığıma doluyorum. Bir sonraki gelen bir zincirlik boşluğun içerisine batarak ikili trabzan, yine bir zincir, tığıma doluyorum. Aynı bir zincirlik boşluğa gelerek bir ikili trabzan daha örerek ikinci üçgenimi oluşturuyorum bakın. İkinci üçgeni oluşturdum. Tığıma doluyorum. Üçgeni oluşturduktan sonra hemen sıradaki gelen trabzanın gövdesine önden batarak bir ikili trabzan örüyorum. Bir miktarda şöyle ipi uzatıyorum ki böyle raf ipin dokusu daha belirgin olsun. Tığıma doladım ve bir zincirlik boşluğa geldim. İkili trabzan, bir zincir, yine aynı bir zincirlik boşluğa bir ikili trabzanla bakın üçgenimi oluşturdum. Tığıma doluyorum ve hemen sıradaki trabzanın gövdesini önden batarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir zincirlik boşlukları trabzan, bir zincir trabzan, sonra trabzanın da gövdesini önden batarak oluklu noktaları oluşturalım. Şimdi 7 tane üçgenimiz olacak ve buradaki bakın şu oluklu noktaları da hemen sizlere sayıp söyleyeceğim. Hemen bir sonraki bakın buradaki son trabzana da önden batıp ördüm. Şimdi burada 4 zincirlik nokta var. Buradaki bakın 4 zincirlik geniş boşluğa batıyorum. Buraya da yine üçgenimi oluşturuyorum. Trabzan, bir zincir, trabzan. Şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bakın 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzanla direk noktamı oluşturuyorum. Yani bitiş noktamı oluşturuyorum. Baştaki gibi. Bakın bu şekilde tamamladık. Şu orta kafanızı karıştırmasın. Bunu en son toparlayacağız. Bu şimdi kalsın. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum bakın. Çünkü mantığı kavrarsanız istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Burada bakın köşelerde
başlarken 3 zincir var. Bitişte de zincirin üzerine ördüğümüz trabzan var. Bu bizim direk noktamız. Sonra üçgenler geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Oluklu noktaysa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3 zincir. Hep 3 zincirle yukarı çıkacağız demiştik. Çevirdim. Bundan sonra hep çalışacağımız noktalar bakın hep şu zincirli noktalar. Üçgenlerin içi. Şöyle tersten de açıyorum ki rahatlıkla görebilin. Örgü bilenler zaten rahatlıkla yapacaktır ama bilmeyenler için böyle detaylı göstermekte fayda var. Şimdi bakın şu direk noktamız. Zincirin içerisinde trabzan, bir zincir trabzan var. Bu noktayı görmek lazım. Tığıma doluyorum. Bir zincirlik, bakın üçgen dediğimiz bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan. Tekrar bir zincir. Tığıma dolayıp aynı boşluğa tekrar gelip bir ikili trabzan daha örüyorum. Tığıma doladım. Şimdi oluklu dediğimiz önden battığımız trabzanlara ters yüzde olduğumuz için arkadan batacağız. Tığıma doluyorum. Bakın şu önden battığım trabzan var. Tek duran trabzan. Tığıma doladım. Arkadan giriyorum bakın şu şekilde. Arkadan yine sağ boşluğundan girip sol boşluğundan çıkıyorum. Bu şekilde görünecek bakın. Böyle battım. Buradan ilmek çıkardım. Uzatıyorum bir miktar. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Tersten de bu şekilde görünüyor. Tığıma doluyorum. Şimdi oluklu olan o trabzanı ördüm. Tek duran trabzanı. Bundan 6 tane var. Bu 6 tane hep sabit kalacak. Buralar hep aynı örülecek. Şimdi geldim üçgenin içine. Bir zincirlik boşluğa. Trabzan, bir zincir trabzan var. Bir zincire geliyorum. Hemen tekrar trabzan, bir zincir ve trabzan örüyorum aynı boşluğa. Şimdi oluklu dediğim trabzan noktası geldi. Tığıma doluyorum. Bakın arkadan batıyorum. Bu şekilde. Buradan da ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. Şimdi yine aynı işlemleri yapacağız bakın. Üçgen içerisine üçgenler gelecek. Trabzan, bir zincir trabzan. Oluklu trabzanları da gördüğümüzde bu iki noktada gösterdiğim gibi arkadan batışlar yaparak bu şekilde buradaki tek trabzanları da örmüş olacağız. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi son üçgenin içerisine kadar gelelim. Sonuna geldik. Bakın oluklu son trabzana da battım arkadan. Tığıma direkt doluyorum. Aralarda zincir yok. Sadece üçgenleri oluştururken zincir çekiyoruz. Bir zincirlik boşluğa geldim. Trabzan, bir zincir, aynı boşluğa ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi tığıma doluyorum. Burada bakın 3 zincir var. Ne yapıyorum? Hemen trabzandan sonra gelen 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardım. İkili trabzanımı örerek direk noktamı oluşturmuş oldum. Bu kenarlar böyle düz ilerleyecek. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yine örgümü çeviriyorum. Şimdi bakın örgü birazcık daha açılıyor. Böyle 3-4 sıra ördükten sonra üçgenler ve oluklu noktalar daha belirgin hale gelmiş oluyor. Şimdi tığıma doluyorum. Tığıma doladıktan sonra hemen bakın trabzan, bir zincir trabzan, üçgenler var. Bakın üçgen için üçgen örmüşüz alt sırada. Yine aynı işlem. Geliyorum burada bir zincirlik boşluğa bir tane trabzan, bir zincir, tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüyorum. Üçgen içerisine üçgen örmüş oluyorum. Tığıma doluyorum. Hemen burada bakın tek duran bir oluklu trabzan noktası var. Tığıma doladım. Şu an düz yüzdeyim. Ne yapıyorum? Hemen trabzanın sağ geniş boşluğundan girip sol geniş boşluğundan çıkararak önden batarak ikili trabzan örüyorum. Tığıma doladım. Bir sonraki üçgene geliyorum. Bir zincirlik boşluğa. Tekrar trabzan, bir zincir, aynı boşluğa trabzan örerek üçgen içine üçgenimi ördüm. Tığıma doluyorum ve oluklu dediğim tek duran trabzan var bakın. Hemen bunun gövdesine şöyle önden batıyorum ve buraya da yine bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şu an kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Buradaki 3 sıra tamamen aynı aslında. Sadece başlangıçta 8 noktayla başladık. Trabzanla aralarda bir zincir var. Burada 2, 3, 4. sıra hep aynı. Trabzan, bir zincir, trabzanla üçgen oluşturuyoruz.
oluklu dediğimiz trabzanı örüyoruz. Üçgen içine bakın üçgenler geliyor bu şekilde. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Sıra bitişi ve başlangıcını tekrar sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın oluklu trabzanı ördükten sonra son üçgenimiz, hemen bir zincire geliyorum. Trabzan, bir zincir, trabzanımı ördüm. Tığıma doluyorum. Sonda 3 zincir var. Hemen trabzandan sonraki 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzanla direk noktamı oluşturmuş oluyorum. Şimdi bakın şöyle durdurup göstermek istiyorum ki mantığı rahatlıkla kavransın. Gerçekten kolay. Şimdi üçgen noktalarımız belirgin. Bundan sonra yapacağımız işlemler sadece trabzan sayılarını artıracağız. Oluklu dediğim bakın 6 tane nokta var burada, trabzan noktaları. Onlar sabit kalmış olacak. Bitiş ve başlangıçlarda hep aynı. Hatta şöyle bakın. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Örgü bilenler bu aşamadan sonra belki izlemek istemeyebilir. Şöyle durdurup bakın görebilirsiniz. Burada 8 trabzanla başladıktan sonra aralarda bir zincir, trabzan, bir zincir, trabzan. Yani tekli olan üçgenlerimizi 1, 2, 3 sıra ördük. Sonra trabzan sayısı 2'ye çıkıyor. Bunu 2 sıra ördük. Burada bir 2 zincirlik noktamız var. Bunu şimdi paylaşacağım. Sonra trabzan sayısı 3'e çıkıyor. Bunu da yine 2 sıra örüyoruz. Sonra trabzan sayısını 4'e çıkararak bir sıra dörtlü trabzan örüyoruz. En sonda artık kenar bitişini yapmış oluyoruz. Bu da 10 tane trabzan sık iğneden oluşuyor. Şöyle arka tarafında göstermiş olayım bakın. Önü de bu şekilde. Tabii bu henüz ütülenmedi. Bakın şu ütülenmiş halinde göstermek istiyorum. Buradaki kullandığım renkte bir tık daha inceydi rafya iplik. Yani ütülendiği zaman böyle açılmış olacak. Ama sizler daha açılmasını isterseniz, daha böyle dik isterseniz örneğin bir tane eksik yapabilirsiniz. Bakın böyle daha dik dursun isterseniz, şu kısım daha çukurlu olsun isterseniz, ama ben bunu böyle clutch çanta gibi böyle fermuarlı, içerisine astar gelecek, elde tutulan bir çanta olsun istediğim için sap vesaire eklemeyi düşünmüyorum. Ya belki küçük bir elcik olabilir. Fermuarlı böyle elde portföy, clutch gibi kullanmayı düşündüğüm için bu şekilde yapmak istedim. Ama sizler tabii ki saplar takabilirsiniz, uzun saplar yapabilirsiniz, daha farklı kendi ipiyle örgü saplar da yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Formunu da dediğim gibi ben şimdi ütü verdiğim zaman da şöyle açılmış olacak. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi devam edelim örgümüze. Yine aynı yukarı çıkışımız 1, 2, 3 zincirle oluyor ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi ters kısımdayız bakın. Burada üçgenlerin içine ördüğüm trabzanlar bir taneydi. Şimdi 2 tane olacak. 3 zincirden sonra yine bir zincirlik boşluğa çalışıyorum. Bakın değişen hiçbir şey yok. Bir zincire geldim. 2 tane trabzan örüyorum. Bakın trabzanı 2 yaptım. Şimdi burada bir zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Burada sadece trabzan sayısı 2'ye çıkmış oluyor. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Geri kalan her şey tamamen aynı. Tığıma doladım. Bakın oluklu dediğim tek duran trabzan var. Ters yüzde olduğum için arkadan batış yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arkadan battım. İlmeğimi çıkarıp ikili trabzan ördüm. Tığıma doladım. Bir sonraki üçgenin içerisine geliyorum. Bir zincirlik boşluğa. 2 tane trabzan, bir zincir. Aynı boşluğa 2 tane trabzan örüyorum ve oluklu trabzanı da, tek duran trabzanı da aynı şekilde örüp bakın şöyle göstereyim. Şimdi sırayı tamamlayalım. Bitişi ve başlangıcı tekrar paylaşalım. Sıramızı tamamladık. Son üçgene de 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan ördük. Tığıma doluyorum. 3. zincire batıp bir tane trabzanla direk noktamı oluşturarak bu kısmı bitiriyorum. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıp örgümü çeviriyorum. Tığıma doladım. Şimdi burada zincir sayısını artıracağız. Trabzan sayısı sabit kalacak. Bakın üçgen içerisinde üçgen devam ediyoruz. Bir zincire geliyorum bakın direkt 3 zincirden sonra hep bir zincire çalışıyoruz. Hep zincirli noktaları kullanıyoruz. Bu hiç değişmiyor. Bir zincire geldim. Yine 2 tane trabzan örüyorum. 1, 2. Şimdi zincir sayımı artıracağım. Bir de 2'ye çıkartacağım. Bu da son zincir artışım olacak. 2 zincir yaptık. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa gelip tekrar 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın burada sadece zincir sayısı arttı. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tığıma doluyorum. Önde duran trabzanın gövdesine yine önden batarak buradaki trabzanımı örüyorum. Tığıma doladım. Bir zincire geldim. 2 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2
trabzan daha örüyorum. Sonra yine önden duran, bakın oluklu dediğim noktaya önden batıp trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi bu sırada bu şekilde ilerleyecek. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, sonra oluklu trabzan noktasını yapmış olacağız. Şimdi tarif etmiş olduğum gibi sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar bitiş ve başlangıcı paylaşalım. Sıramızı tamamladık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ördüm son üçgen içerisine. Sonra hemen trabzandan sonra gelen bakın 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıp örgümü ters çevirdim. Şimdi burada trabzan sayım 3'e çıkacak. Bundan sonra artık hep 2 zincir sayısı sabit kalacak. Tığıma doluyorum. 2 zincirlik boşluğa bakın direkt gelerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanla bakın üçgenin içerisindeki trabzan sayılarını ve zincir sayısını artırarak bu şekilde ilerlemiş oluyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Gerisi artık tamamen aynı. Tığıma doluyorum. Ters yüzde olduğum için hemen oluklu dediğim trabzan noktasına bakın tığıma doladım. Arkadan batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Sonra direkt 2 zincire gelip 3 tane trabzan örüyorum. Artık burayı örmeye gerek yok. Bakın buradaki bu dilimde yaptığım işlemleri diğer dilimlerde de tamamen tekrar ediyorum ve bu şekilde sırayı tamamlamış olacağım. Sonra 3 zincirli örgümü çevireceğim. 2 zincire gelip yine 3 tane trabzan öreceğim. Yani bu 3 sıra trabzanı hemen şöyle örülmüş halde gösterelim. Bakın trabzanlar 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ördük. Bunu 2 sıra ördük. 2 trabzanlı sıra 2 sıra. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. Şimdi bu sıradayız bakın bunu tersten ördük. Sıra sonuna kadar geliyoruz. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örüp direk noktamızı oluşturuyoruz. Trabzanımızı 3 zincirli örgümüzü çeviriyoruz. Sonra tekrar 2 zincire gelip 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan buradaki oluk noktayı örüyoruz. Yine tamamen aynı şekilde örüyoruz. Sonra sırayı bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Yine 3 zincirle yukarı çıkıp 2 zincire 4 trabzan örüyoruz bu kez bakın. 2 sıra üçlü yaptık. Bir sırada dörtlü yapacağız. Dörtlü sırayı da bitirdikten sonra hemen istiyorum ki şu kenar süslemesini nasıl yapıyoruz? Bunu sizlerle paylaşalım. Şuradaki trabzanlı son sıraya geçelim artık. Bundan sonra hep aynı dediğim gibi üçlü olan trabzan sayısı 2 sıra, dörtlü olan 1 sıra olacak şekilde tamamlayalım. Sonra da kenar süslemesine geçelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın şu an kaçıncı sıradayız? Baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıradayız. 9. sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzanı çıkardık bakın. Şimdi burada bitiş yapıyorum artık. 3. zincire gelip trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzanı ördükten sonra şu kısmı tekrar göstermek istiyorum bakın. Başlangıç noktasından sonra üçgenlerimizi birer trabzan olarak 1 2 3 sıra ördük. 2 trabzan olarak 2 sıra ördük. 3 trabzan olarak tekrar 2 sıra ördük. 1 sıra dörtlü trabzanlı ördük. Şimdi artık bitiş yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Yani daha büyük de yapabilirsiniz. Buradaki artırma mantığı zaten belli. Zincir sayısını artırarak, buradaki trabzanları artırarak, üçgenleri büyüterek şu oluklu nokta sabit kalacak şekilde artırma yapabilirsiniz. Birinci artış noktası bu. İkinci noktaysa başta 8 değil de 9, 10, 11 kaç dilim daha ekleyecekseniz trabzan sayısını birer birer artırarak da burada 8 başladığımızda 7 dilim oluyor. 9 başladığınızda 8 dilim olacak. Bu şekilde başlangıç trabzan sayısını artırarak dilim sayısını da daha geniş de yapabilirsiniz. Bunu örneğin tamamen yuvarlak yapmak isterseniz eğer bunu 12 en az 14, 16 şeklinde de yani çift sayı olmak zorunda değil aslında. Ama tam düzgün bir yuvarlak olmak için çift sayı da olabilir. Bunu yuvarlak da çalışabilirsiniz. Yani mantığını kavradıktan sonra istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Şimdi geldim 3 zincirden sonra artık kenar süslemesi yapacağım. 2 zincire geliyorum. 3 zincirden sonra bakın tığıma doladım. 2 zincire geldim. Şimdi artık buraya 10 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm.
Şimdi 10 benim için yeterli. Sizde 8 yeterli olabilir, 7 yeterli olabilir. Kendinize göre sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Daha az yapmışsanız sayı daha az olacaktır. Şimdi 10 tane trabzanı ördükten sonra burada tek duran trabzanımız vardı. Hemen bunun tepesine geliyorum. Bakın trabzandan sonra direkt trabzanın tepesine gelip sık iğne ile burayı tutturuyorum. Bakın başlarken sık iğne ile başlamadım. 3 zincirle normal bitiş ve başlangıcımızı yapacağız. Bitiş ve başlangıç değişmiyor. Sadece şu arada sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra direkt doluyorum. 2 zincire gelip 10 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu arada hem de rafyanın ne kadar kolay örüldüğünü görün bakın. Hiç eli acıtmıyor. Olabildiğince hızlı örülüyor. Şimdi geldim tek duran trabzanın tepesine direkt sık iğne ile modeli tutturdum. Sonra doluyorum. Tekrar 2 zincire gelip 10 tane trabzanla devam edeceğim. 10 trabzan sık iğne, 10 trabzan sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda da trabzan örüp parçamızı bitirmiş olacağız. Bakın sıramızın sonuna geldik. 10 trabzan ördükten sonra tığıma doluyorum. Sık iğne ile değil bakın. 3. zincire geldim. Direkt ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada şöyle yeteri kadar ipimi kesip bu ipleri de gizleyeceğiz. Kesip çıkartıyorum bakın. Şimdi parçalarımı bitirdim. 2 parçayı da aynı şekilde ördüm. Bu parçalar ütülenecek bakın. Ütülerken de mutlaka ütülerken bir miktar da büyütüyoruz. Bu da önemli. Ütülerken ikisini de eşit şekilde ütülemeye dikkat edelim. Şimdi ütülenmemiş halde ölçüsünü söyleyecek olursam şu daha elime düzlediğim için daha düzgün duruyor. Ütülenmemiş halde bakın şöyle en geniş kısmının ölçüsünü verecek olursam yaklaşık 33 santim kadar. Boyunu da söyleyecek olursam şöyle bu da yaklaşık 17-18 santim kadar. Ölçü bu şekilde. Bunlar dediğim gibi ütülenecek. Şimdi bunlar bekleyecek. Yan körük kısmını yapacağız. Yan körükte de bakın burada trabzanlarla başlayacağız. Bir miktar trabzanı artırdıktan sonra belli bir miktar sabit tutup tekrar burada artırdığımız sayı kadar burada da artırarak, bu da çok kolay bir mantığı var. Hemen bu taban kısmını yapmaya geçelim. Yine bakın ipimi alıyorum. Hemen burada zincirli işe başlıyorum. Şöyle kilit zincirini çektikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincir yeterli. Tığıma doluyorum. Hemen şöyle bakın. Birinci başladığım baştaki 1, 2, 3 zincir bırakıyorum. 4. zincirin kesik çizgisine batıyorum. Direkt bu şekilde batış yapıyorum. İlmek çıkardım. Bakın birazcık uzatıyorum. İkili trabzan örüyorum. 1, 2, 2, 2 çekerek ikili trabzanı ördüm. Tığıma tekrar doladım. Aynı zincire gelip bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi baştaki 3 zincirle beraber 2 trabzan ördük. 3 trabzanla başlangıcımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü ters çeviriyorum. Tığıma doladım. Her defasında başta artış yapacağım. Hemen ilk gelen boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Baştaki 3 zincirde yine bir trabzan kabul ediyoruz. Tığıma doluyorum. Bir sonraki bakın trabzan boşluğu geliyor. Trabzan üzerine ikili trabzan, tığıma doluyorum. Ve burada 3 zincirlik boşluğumuz var. Bakın şöyle 3. zincire de batıyorum. Bu 3 zincirin üzerine de bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi 3 trabzanla başlamıştık zincirle beraber. Şimdi zincirle beraber 4 trabzan oldu. Bir tane artırdık. Bunu 6 olana kadar devam ettireceğiz. 1, 2, 3 zincir, örgümü çevirdim. Tığıma doluyorum. Hep baştan yapıyorum bakın artışı. Gelen ilk boşluğa batıyorum. Ve bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi trabzan sayım 5'i çıkacak. Bir sonraki trabzana batıp tekrar trabzan doluyorum. Bir sonrakine batıp tekrar ikili trabzan doladım ve 3 zincir var. 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzan ördüm. Trabzan sayım şimdi zincirle beraber 2, 4, 5 oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip tekrar örgümü çeviriyorum. 6 trabzan olana kadar devam ettim. Ama sizler buradaki körük kısmının derinliğini daha fazla isterseniz, ne kadar istiyorsanız trabzan sayınızı o kadar genişletebilirsiniz. 6 trabzan benim için yeterli oldu. Ama daha geniş de yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı. Tığıma doluyorum. Gelen ilk boşluğa batıp ikili trabzan. Diğerlerine de birer tane batarak toplamda 6'ya çıkartmış oluyorum. Şimdi nasıl sabit tutacağız? Şimdi belli bir miktar sabit tutmamız gerekiyor.
Üçüncü zincire de battım. Trabzan sayım 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi buradaki 6 tane olana kadar sıra sayım çok önemli. Kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Şimdi şuradan göstereceğim. Bakın bu buraya gelecek. Şu sivri noktadan başlayacak. Şimdi her bir sıra buradaki bir sıraya denk geliyor. Şimdi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra bu tarafta var. 10 sıra da burada var. Biz bunun 4 sırasını artırarak ördük. Kalan buradaki kalacak 4 sırayı da eksilterek öreceğiz. Ortada kalan sayıyı ise 6 trabzanı sabit tutarak öreceğiz. Şimdi 4 sıra artırarak ördük. Burada sabit tutarak son 4 sıra kalana kadar 6 trabzanı örmeye devam edeceğiz. Sondaki 4 trabzanı da, yani 4 sıra bakın trabzanı da eksilterek böyle bir form elde etmiş olacağız. Yani yapmış olduğumuz işlem şu, bakın. Şöyle örgümü de tutayım. Bakın buradan artarak devam etti. Sonra sabit tuttuk. Sonunda 4 sıra tekrar eksildi ve bu formu vermiş olduk. Kenarlar daha ince, orta kısımlar daha kalın olacak şekilde. İç kısmı da şöyle görünüyor, bakın. Dediğim gibi bunu daha formlu da yapabilirsiniz. Şimdi derinliğini santim olarak şöyle 6 trabzanın ölçüsünü söyleyecek olursam, bakın 3 santim yeterli oluyor. 3 santim ölçüsünde oluyor derinliği. Buradaki ördüğüm parçanın ütülenmiş halde uzunluğunu da söyleyecek olursam 10-20 sıra trabzan örüyoruz. Bu da yaklaşık şöyle 37 santim kadar genişliği. Tabi sizlerde değişebilir. Bakın bunun ütülenmiş halde ölçüsünü de söyleyeyim. Diğerini söylemiştim, ütülenmeden ölçüsünü. Uçtan uca ölçüsü 36 santim. Yüksekliği ise, buradaki biraz daha inceydi tabii ipim. Yüksekliği ise yaklaşık, bakın ip inceydi. Şu sık iğne kısmını söylemiyorum. 16 santime denk geliyor. Bakın şuraya kadar olan kısmı 16. Şöyle tuttuğumda ise sık iğne ile beraber 18 santim oluyor. Şöyle tekrar göstereceğim sizlere. Bakın 18, neredeyse 19 santime denk geliyor. Buradaki uca kadar. Santim olarak ölçüde bu şekilde. Birleştirirken de şuradaki bakın baştaki birinci dilim ve sondaki dilimi de bakın birleştirdim. Orta kısımda 2, 4, 5 tane dilimde fermuar gelecek kısım. Bakın buraya da fermuar gelecek. Fakat şimdi bunu birleştirirken bu aşamadayken birleştirdikten sonra astarlaması zor olabilir. Sadece tabanı birleştirdikten sonra astarlama yapmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi o aşamayı da göstereceğim sizlere. Şimdi şu sabit tutma noktasını nasıl yapıyoruz bunu görelim. Bu detayları hep paylaşıyorum ki bilmeyenler için lazım olacaktır ama örgü bilenler zaten bu aşamaya kadar çok rahatlıkla yapacaklardır. Şimdi 2, 4, 6 tane trabzanı elde ettik artış yaparak. Şimdi bunu sabit tutacağız. Nasıl yapacağız? 3 zincirle yukarı çıkıp örgümü çeviriyorum. Tığıma doladım. 3 zincirin, bakın ilk boşluk 3 zincirin boşluğu. O yüzden artık ilk boşluğa hiç dokunmuyorum. İkinci boşluktan batarak ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Artış yapmıyorum bakın. İlk boşluğa dokunmadım. İkinci boşluktan başladım. Şimdi zincirle beraber 6 tane trabzanın sırasıyla örüyorum. 3. zincire geldim. Trabzanımı ördüm. Saydığımda 2, 4, 6 tane trabzanım yine sabit duruyor. Şimdi yine 3 zincir. Örgümü çeviriyorum. Tığıma doladım. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa batarak 6 tane trabzanı örüyorum. Baştaki zincirle birlikte. Bakın sayıyı da bu şekilde sabit tutmuş oluyorum. Şimdi bu sabit tuttuğum sayı ne kadar olacak? Burada şöyle söyleyelim. 10 sıra ördük bakın modelimizi. 10 sıranın ilk 4 sırasını artış yaparak ördük. Kalan 6 sırayı sabit tutacağız. Buradan da 6 sıra sabit tutacağız. Yani 6 tane trabzanı sabit tuttuğumuz sıra sayısı 12 olacak. 4 sıradan sonra 12 sıra sabit tutacağız. Kalan diğer 4 sırayı da eksilterek yapacağız. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Hemen bunu sizlere göstermek istiyorum. Burada 4 sıra artırarak ördük. 6 trabzanlarımızı sabitledik. 6 sıra trabzanımızı 12 sıra olana kadar ördük. Şimdi burada artık eksiltmeye başlıyoruz.
Bakın 12. sırayı tamamladıktan sonra 3 zincirli örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Yine ilk boşluğu atlıyorum bakın. Bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi son 2 tane trabzan kalana kadar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi bakın sonda bir trabzan, bir de 3 zincirlik boşluğumuz kaldı. Şimdi bu iki noktadan azaltma yapacağız. 6 tane olan trabzanı 5'e düşürmüş olacağız. Tığıma doladım. Hemen bir sonraki trabzana batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmek var, doladım. İlk 2 ilmeği örüyorum. 2'yi bekletiyorum. Tığıma doladım. 3. zincire batıyorum. İlmek çıkardım. Burada tığıma tekrar doluyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. 3 ilmek kalıyor. Tığıma doladım. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Normalde hep baştan artırıyorduk. Eksiltme yaparken de sondan eksiltme yapıyoruz. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkacağız. Bakın eksilttiğimiz 2 trabzanı teke düşürdük. 2, 4, bununla beraber 5 oluyor. 3 zincirle yukarı çıktık, örgümüzü çevirdik. Tığıma doluyorum. Eksilttiğimiz ilk boşluğa dokunmuyorum bakın. Eksilttiğimiz noktaya değil, bir sonraki noktaya batıp bir tane ikili trabzan, tığıma doluyorum. Bir sonrakine tekrar ikili trabzan, sonda yine bir trabzan ve zincir noktası kalacak. Bakın tığıma doladım. Buradaki hemen trabzanın tepesine battım. İlmek çıkardım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığıma doluyorum. 2 ilmeği bekletiyorum. 3. zincirin de içerisine batıp ilmek çıkardım. Tığıma doladım. Yine ilk 2 ilmeği ördüm. 3 ilmek olunca üçünü tek seferde topladım. Şimdi bakın burada sayım 2, 4'e düştü. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp tekrar örgümü çevirdim. Tığıma doluyorum. İlk boşluğu atlıyorum. Diğer boşluğa batarak ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Sondaki nokta kalıyor. Hemen buradaki trabzana batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığıma doladım. 3. zincire battım. İlmek çıkardım. Yine ilk 2 ilmeği ördüm. Üçünü tek seferde topladım. Şimdi zincirle beraber 1, 2 eksilttiğimiz nokta ile beraber 3 tane trabzanı düşürmüş olduk. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum bakın. Burada 1, 2, 3, 4 sıra artırarak ördük. 6 trabzanı çıkardık. Sonra bu 6 trabzanı 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca ördük. Şimdi eksilttiğimiz sıra 1, 2, 3 oldu. 4 olması gerekiyor. Şimdi bu sonuçta bir toplama daha yapacağız. Çünkü bakın burada baktığımız zaman zincirli noktaya başladığımız için, yani başlangıçta 3 trabzanla başladık ama burada 1, 2, 3 boşluk var. Ama fakat zincirden bakın çıkıyor. Buradaki sivri noktayı elde etmek için bunu da 4. sırada yapmış oluyoruz. Burada bir toplama yapacağız. Hemen bunu göstermek istiyorum. 3 sıra eksilttikten sonra bakın zincir, trabzan, eksilttiğimiz nokta 1, 2, 3'e düştü trabzan. Şimdi bunları toplayacağız. 3 zincirle yukarı çıktım, örgüyü çevirdim. Tığıma doluyorum. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa battım. İlmek çıkardım. Bakın tığıma doluyorum. Yine eksiltiyorum. İkisini birlikte ördüm. 2 ilmeği beklettim. Tığıma doluyorum. 3 zincirlik boşluğa battım. İlmek çıkarıp yine ilk 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeği şimdi tek seferde topladım. Şimdi burada bir tane zincir çekip bekletiyorum. Şimdi bakın şöyle göstereceğim. Tabi bunları ütüleyeceğiz. Şöyle uç kısımları aynı şekilde olmuş oldu. Şimdi buradaki trabzan sayım 20 tane bakın. Şöyle kıvrılıyor. 20 tane trabzan sırası ördüm. Eksiltmeyle, artırmayla, ortada sabit tutarak ördüğüm noktayla beraber 20 sıra trabzan var. Şimdi bunu neye göre 20 sıra ördüm? Tekrar etmek istiyorum. 10 sıra burada trabzanımızı ördük bakın. Bir bu kenara birleştireceğiz. Bir de bu kenara 10 burada var. 10 burada. Toplamda 20 sıra trabzanı örmüş olduk. Sizler sıra sayınız ne kadarsa o kadar örerek ayarlama yapmanız gerekiyor. Daha az yaptınız, daha fazla yaptınız. Sayıyı bu şekilde eşitleyerek sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi bu 3 parçayı da bakın bu aşamayı göstermek istiyorum özellikle. Şimdi ipi kopartmadım burada. Birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi ön ve arka parçayı bir de yan körüğü oluşturan parçayı ütüleyelim. Ütüledikten sonra hemen birleştirme işlemine geçelim. Bakın burada çantalarımın parçalarını ütüledim. Bu arada şunu yapmadım. Burada mesela şöyle tamamen açarak ütülemiştim. Bunu biraz daha açık yaptım. Bunu isterseniz, yani bu özellikle makaralarda olan ip, Aksa Örgü Butik'ten aldığım ip, hiçbir şekilde
Bozulma yapmıyor. Ne kadar açarsanız o kadar açılıyor. Yani gerçekten çok kaliteli, yani kolay kolay da kopmayan bir iplik. Bunu çok fazla açarak ütülemedim. Bunu tamamen açmıştım bakın. Bunu birazcık daha kendi haline bıraktım diyebilirim. Şimdi bu iki parça üst üste gelecek ama birer birer yerleştireceğiz. Şimdi şu parçayı alalım. Burada bakın ipimizi kopartmamıştım. Burada bir tane zincir çekip bekledim. Şimdi burada hemen şöyle düz yüzle bakın, oluklar dışarı doğru bakıyor. Burası düz tarafı, burası ise ters tarafı. Şimdi nereden birleştireceğim? Hemen şu 10 tane trabzanı ördüğüm 3 zincirlik nokta vardı bakın. Hemen buradan tutuyorum. Şöyle tersinden batış yapacağım. Öncelikle şuraya batalım. Bitirdiğimiz bakın körük parçasının tepesine batıyorum. Ve buradaki trabzanı değil bakın 3. zincirin tepesine batıp bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi sık iğne ile birleştireceğiz. Burada şimdi bakın şurada 3 tane trabzan noktası görünüyor. Hemen bir tanesini şöyle ayırıyorum. Battım. Zincirli noktaya da batıyorum. Buraya 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Ben 3 ördüm. Sizler 2 de batabilirsiniz. Yani çok kasma yaparsa yani 3 tane batarsınız. Eğer 2 yetiyorsa 2 sık iğne. Çünkü her birinin arasında 3 tane sık iğne ördüm ben. 2 yetiyorsa 2 tane de örebilirsiniz. Sonra hemen bakın şöyle zincirin olduğu boşluğa batıyorum. Karşı parçada da trabzan denk geliyor bakın. Trabzanın tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Sonra buradaki şu bakın zincirli nokta trabzanların aralarına batıyorum şöyle. Umarım net görünüyordur. Şöyle gösterelim. Bakın buradaki ara boşluğa batıyorum. Trabzanın arası. Hani direkt noktası olarak yaptığımız yerler vardı ya. Oralar. O geniş boşlukları kullanıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne örelim. 1 2 3. Sonra burada eksilttiğim trabzan var bakın. Hemen bunu şöyle tepesine batıyorum. Karşıda da zincir denk geliyor. Hemen zincire de batıp sık iğne örüyorum. Sonra şu eksilttiğim trabzanı ayırıyorum bakın şöyle. İkisine birlikte batmıyorum ki kaba durur. İkisini şöyle ayırıyorum. Buradaki trabzan boşluğuna, buradaki zincirli geniş boşluğa batarak buraya 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi ördüm. Şöyle çok gevşek örmeyelim ki kötü bir görüntü oluşmasın. 1 2 3. Sonra hemen zincirli boşluk geliyor ve burada hemen trabzanın tepesi geliyor. Hemen buna batıp karşılıklı sık iğne örüyorum. Şimdi 3'er tane sık iğne ördüm. Dediğim gibi 2 de örebilirsiniz. Şimdi tamamen bu şekilde bu körü birleştireceğim. Sıra sayıları zaten birbirine eşit geliyor. Sonra şu aradaki boşluğa da batacağım bakın. Şu sihirli halkanın boşluğuna da batacağım. Normalde ne yapıyorduk? Buradaki araya 3 tane sık iğne ördükten sonra trabzan tepesine ya da zincire batıp karşılıklı sık iğne örüyorduk. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Yani burada da hiçbir değişiklik yok. Tamamen tarif etmiş olduğum gibi kısa ipi de bu aşamada gizleyeceğiz. Bu şekilde parçanın bir tanesini köreye yerleştireceğim. Sonra diğer parçayı alacağım. Bakın burada uçta bitecek. Buradaki uçtayken hemen bunu da alıp trabzandan sonra gelen zincire batıp bu tarafta gösterdiğim işlemi burada da birebir aynen yapmış olacağız bakın. Şöyle birleşecek. Burada da yine üçlü sık iğneler örüp sıradaki noktaya batıp bu parçayı da bu uca kadar birleştirmiş olacağım. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi iki parçayı da birleştirelim. Hemen bir sonraki aşamaya geçelim. Bakın size tarif etmiş olduğum gibi uca kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bakın parçamızı birleştirdik. En uca geldiğimde bir kez daha battım. Sonra diğer ön parçayı dahil ederek tarif etmiş olduğumuz gibi tamamen sık iğnelerle birleştirdik. Şimdi burada son kısımda trabzan noktalara karşılıklı 3 tane sık iğne ördüm geniş boşluklara. Şimdi buradaki ucun bakın en son sivri uçtayım. Buraya batıyorum. Burada da bakın 10 trabzandan sonra gelen direk noktası vardı. Trabzanın boşluğuna battım. İlmek çıkarıp sık iğnemi ördüm. Şimdi kaydırma yapacağım. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu kısa ip aklımızı karıştırmasın. Bunu sonradan gizleyeceğim. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu kaydırmadan sonra astarlama yapacaksanız bu aşamada astarlama yapabilirsiniz. Bu aşamada daha kolay olacaktır. Astarlaması, fermuar dikimi vesaire. En son kenar kısımlarını birleştirip ağız kaydırmalarını da sonradan da yapabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Ben dediğim gibi aksa örgü butiğe vereceğim bunları. Onlar astarlamasını yapmış olacak. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum bakın.
sık iğnelerle birleştirdim. Baştaki birinci dilimi ve ikinci dilimi sık iğnelerle bağladım, kapattım. Yani şuralar kapalı, ortada 5 tane dilim açık. Bakın buraya fermuar gelecek. Bu şekilde yaptım. Şimdi burada sık iğne uyguladım. Bunda ise kaydırma yapacağım. Hemen şöyle gösterelim. Sık iğne ya da kaydırma yapabilirsiniz ya da direkt terzinize verdiğinizde şu alt kısmı birleştirin. Terzinize verdiğinizde onlar kapatacağı noktayı bilir. Direkt makine dikişiyle de kapatılabilir. İlla ki örgüden olmak zorunda değil. Şimdi burada kaydırma yaptıktan sonra karşılıklı gelen 10 tane trabzan var bakın. Şu kısa ip dediğim gibi sonradan gizleyeceğim, aklınızı karıştırmasın. Trabzanın tepesine batıyorum. Karşılığında gelen trabzanın tepesine battım. İlmek çıkardım ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Direkt sık iğne de örebilirsiniz. Buradaysa bakın sık iğne örmüştüm. Buradaysa kaydırma yapacağım. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Sıradaki trabzana batıyorum karşılıklı. İlmek çıkardım. Bekleyen ilmekten geçirdim. Şimdi bu birinci dilimi sık iğne noktasına kadar birleştireceğim. Böyle kaydırmalar yaparak, çok da sıkmayalım. Örgünün kendi ayarında olsun mutlaka. Bakın kaydırma yapıyorum sadece. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Şimdi sık iğnenin olduğu noktaya kadar birinci üçgenli noktayı, birinci dilimi tamamen kaydırarak birleştirelim. Sık iğneye geldim. Sık iğneye de karşılıklı batıp kaydırma yaptım. Şimdi bu dilimi kapattım bakın karşılıklı. Şimdi açıyorum. İkiye ayırıyorum. 5 dilimi, şuradaki yelpaze noktalarını sadece kaydırma ile geçeceğim. Ta ki buradaki uca kadar. Hemen gelelim. Buradaki direkt bakın sık iğneden sonra trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Tekrar kaydırmalara devam ediyorum. Her bir trabzanın tepesine batıp kaydırma yapacağız. Sık iğne noktasında gördüğümüzde yine sık iğneye de kaydırma yaparak bu kısmı geçmiş olacağız. Hemen şöyle görelim. Böyle kaydırma yaptım dediğim gibi. Yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Şimdi kaydırmaları yaparak geleceğiz. Burada son trabzana da kaydırma yaptıktan sonra sık iğneli olan noktalara batıp bu defa karşılıklı batacağım. Burayı tamamen kapatmış olacağım. Karşılıklı batıp sık iğneyle kapatacağım. İpi kopartacağım. Sonra buradan gelip şurada kaydırma yapmadığımız diğer 5 dilimi kaydırmayla kapatıp burada da ipi kopartarak çantamızı bitirmiş olacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum bakın. Burada sık iğne ile başlamıştım. Diğerinde kaydırma yaptım. Şimdi kaydırmalarımızı yaparak geldik. Buradaki 5 tane dilimi kaydırma yaptık. Sık iğnelere geldiğimizde birleştirmeyi yaptık. İpi burada koparttım. Koparttıktan sonra ters çevirdim. Hemen ipi buradan bağlayıp burada kalan 5 tane dilime de tarif etmiş olduğum gibi kaydırmaları yaparak burada da ipi kopartıp bitirmiş oldum. Çantamı da bakın bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi santim olarak ölçü vereceğim. Çünkü ütüledikten sonra zannediyorum ölçü vermedim. Öncelikle derinliğinin ölçüsünü verelim. Dediğim gibi 3 santim kadar oluyor. Şöyle sık iğnelerle ölçersek sık iğneli noktaları şu kısım yaklaşık bir 4 santim kadar oluyor. Derinliği çantamızın 3 santim. Şöyle genişliği verecek olursa 34 santim. Çantamızın boyu da şöyle tutalım. Çantamızın boyu da yaklaşık şurada bir kabartı oluyor. 18-19 santim aralığında çantamızın da derinliği. Şimdi bu şekilde çantamızı bitirmiş olacağız. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Dediğim gibi çanta astarlanacak. Sonradan istediğiniz sapları, aksesuarları yerleştirebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Nasıl görmek istiyorsanız, nasıl kullanmak istiyorsanız. İsterseniz elde clutch portföy gibi kullanabilirsiniz. Ya da böyle elde tutma olarak ya da çapraz şekilde de askılar, saplar takarak çantanızı kullanabilirsiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi 100 gram raf ip yeterli oldu bu çalışma için. Daha farklı ipler kullanırsanız gramajda değişiklikler olabilir ipinize göre. Bunu da belirtmekte fayda var. Gelecek videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Ama videoyu mutlaka beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.